Videoda gördüğünüz adam, oğluyla birlikte karakola götürülmek üzere evinden alındı. Sözde uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınan bu adam, gecenin sonunda bir mezarda olacağını hayal bile edemezdi. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan bir ilçeye, Lee County'ye gidiyoruz. Butch Bowyer, Lee County, Alabama'da doğdu ve yine aynı şehirde büyüdü. Arkadaşları ve ailesi tarafından ortamların neşe kaynağı olarak adlandırılan Butch, babacan bir karaktere sahipti. Oğlu Brett doğduğunda kendini çoğu baba gibi dünyanın en mutlu kişisi ilan etti. Brett onun her zaman birinci önceliği oldu. Onun iyiliği, geleceği için elinden geleni yapardı. Her zaman Brett'le ilgileneceğine ve oğlunu hayatın her alanında ilk sıraya koyacağına söz verdi. Bu sözünü elinden geldiğince de tuttu. 17 Şubat 2002, Pazar akşamı geç saatlerde, Butch Bowyer ve oğlu Brett, yatmadan önce her zamanki gibi birbirleriyle konuşarak vakit geçiriyorlardı. Butch, evlerinin kapısının çaldığını duydu. Bowyer ailesinin evine, genellikle gecenin bir yarısı ziyaretçi gelmezdi. Bunun bir acil durum olması gerektiğini düşündü. Butch ön kapıyı açtığında, kapının diğer tarafında, onları neyin beklediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Kapıyı açtığında iki polis ile karşılaştı. Narkotik şubeden geldiklerini söyleyen polisler, Butch'un uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınacağını bildirdi ve kendileriyle birlikte karakola gelmesini söylediler. Bu duruma oldukça şaşıran Butch, bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündü. Çünkü uyuşturucuyla uzaktan yakından alakası yoktu. Polislerle karakola gitmeyi kabul etti. Ancak Butch'un ilk düşündüğü, her ebeveyn gibi, oğlu Brett'in evde tek başına kalamayacağı oldu. Hayatının belki de en kötü kararını verdi ve oğlu Brett'in de karakola gelmesini istedi. Ne de olsa bir yanlış anlaşılmaydı ve en fazla 1-2 saat sonra tekrar evlerine dönmüş olacaklardı. Polis eve geri döndü ve 12 yaşındaki çocuğu da kelepçeledi, babasının yanına, polis arabasına bindirdiler. Ve yola çıktılar. Yolculuğun ilk anlarından itibaren Butch'un bir şeylerin korkunç derecede yanlış gittiğini anlaması uzun sürmeyecekti. Çünkü polis arabası diye bindikleri aracın ön koltuğunda oturan bu ikili ne polisti ne de Butch uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınıyordu. Kendilerini polis olarak tanıtan Michael Carruth ve Jimmy Brooks, mali sorunlar yaşayan Alabama yerlisi iki adamdı. Her zaman ödemelerde gecikiyorlar, sürekli olarak fazla paranın yeni yollarını arıyor, hırsızlık yapıyorlardı. Ve sonunda çaresizlik içinde bu planı yaptılar, polis kılığında Butch'un evine geldiler. Yolda biraz ilerledikten sonra Michael, Butch'un suratına ters ters bakıp cüzdanını boşaltmasını emretti. Butch ise onların isteğini yerine getirecekti. Michael ve Jimmy'ye üzerindeki bütün paraları, ceplerindeki madeni paralara kadar hepsini verdi. Ama Michael ve Jimmy daha fazlasını istiyorlardı. Çünkü Butch'un evine gelmelerinin en büyük sebebi, evlerinde $100.000 nakit para bulunan bir kasa olduğunu biliyorlardı. Butch, bu hırsızları sakinleştirmek için evinde $40.000 nakit para olduğunu itiraf etti. Çünkü aynı arabada oğlu Brett vardı, risk alamazdı. Eve geri döndüler, Michael ve Butch araçtan indi, Jimmy ve Brett ise bu sırada arabada kaldı. Butch, Michael'ı dolabında saklı bir kutuya götürdü. Michael daha fazla para olduğundan emindi ve sonunda onu kilitli bir kutuya götürene kadar tehditler savurmaya devam etti. $20.000 daha bu hırsızlara verdikten sonra Michael, Butch'u zorla araca geri bindirdi ve tekrar yola çıktılar. Butch, kendisini ve oğlunu kaçıran bu ikilinin ellerindeki parayı saymasını izliyor, bir yandan da bu karanlık gecenin bir an önce sonlanması için dua ediyordu. İki adam, yüzlerinde hafif sırıtışlarla birbirlerine baktılar ve Butch o sırada kendini rahatlamış hissetti, duası işe yaramış olabilirdi. Ancak bu şerefsizlerin geceyi burada sonlandırma gibi bir niyeti yoktu. Michael bir kasap bıçağı çıkardı,
Butch'a arabadan inmesini, toprak yolda dizlerinin üzerine çökmesini söyledi. Onu ve oğlunu bırakmaları için onlara yalvarıyordu, ne de olsa onlara istedikleri parayı vermişti. Michael bıçağı Butch'un gırtlağına dayadı, sonra Butch'un boynunu kulaklarına kadar yardı ve öldürücü darbeyi vurdu. O sırada derin bir mezar kazdılar ve Butch'u mezara ittiler. Sıra Brett'e gelmişti, babasının ölümünü canlı izleyen bu talihsiz çocuğa da 2 kurşun sıktılar ve babasının üzerine attılar. Michael hızla arabasına koştu, arabasının bagajındaki kürekleri getirdi. Cesetlerin üzerini toprakla doldurduktan sonra, mezarın üzerini kürekle sürdü. Onlara göre kusursuz bir iş çıkarmışlardı, temiz 2 cinayet, başarılı giden bir hırsızlık ve onları bekleyen güzel bir hayat vardı. Michael ve Jimmy, geldikleri gibi hızla oradan uzaklaşacaklardı. Michael oradan ayrılmadan önce, son kez kontrol etmek için geldi, mezara tekrar toprak attı, artık hayatta kalmaları imkansızdı. O sırada Butch, sürpriz bir şekilde, çok korkunç bir durumda da olsa, hala hayattaydı. Boğazı acımasızca kesildiği için, nefes alması daha da zorlaşıyordu ve toprak altındaydı. Bıçak darbesi, herhangi bir ana damarı kesecek kadar derin değil, yani onu öldürecek kadar derin değildi. Butch, saldırganların, onu derin mezara geri ittikleri andan itibaren, ölü taklidi yapmaya devam ediyordu. Hırsızların gitmesini bekleyecek ve onlar gittikten sonra, oğlu Brett için yardım çağıracaktı. Tek isteği, oğlunun hala hayatta olmasıydı. Butch, uzaklaşan arabanın sesini duyar duymaz, hızla kendini mezardan çıkarmaya çalıştı. Elleri ciddi şekilde yaralanmış ve oğlunun ağırlığı altında ezilmişti. Butch, yaklaşık 10 ila 15 dakika, üzerindeki bu toprak yığınına atmaya uğraştı. Her seferinde toprak ağzına doluyor, zaten boynundaki kesikler nedeniyle, nefes alması bile zor olan bu adam, çabalamaya devam ediyordu. Neyse ki, elinden gelenin en iyisini yaparak, kendi mezarından çıkmayı sonunda başardı. Mezardan çıktığında, oğlu Brett'in toprağa bulanmış bedenini gördü. Bir babanın, en son görmek isteyeceği bu manzara karşısında Butch, hızla yardım çağırmak için, yola doğru koşmaya başladı. Sonunda karayoluna gelmişti, yoldan geçen arabaları durdurmak için, can havliyle elini kolunu sallamaya başladı. Korku filminden fırlamış gibi görünen ve kanlar içinde kalan Butch'un, yanına yanaşan bir otomobilin sürücüsü, gözlerine inanamadı. Bu sürücü, Lee ilçe polis departmanını araması için, cep telefonunu Butch'a uzattı. 1021. Okay, sir, you got any ID? What's your name? Come here. The ambulance is here, sir. Hold on. Right there. Oh, real quick, what's your name? What's your name? Butch. Butch what? Warrior. Spell it. B-O-Y-E-R. B-O-W-Y-E-R. What's your name, sir? I mean, Smokes and right. That's right. hey, Lon. No bullshit. I got a man, his throat's been cut to hell. He said his son's been shot 3 times, is buried in a grave down here at Uchi, and he wants to go get him. He was buried and dug himself out. Butch'a yolda bir ambulans olduğunu, kendi durumumun çok kritik olduğunu söylediler. Ancak Butch, memurlara mezar yerini gösterene kadar, olay yerinden ayrılmayacağını söyledi. Jim Brooks' son did it. And this guy's throat is cut to hell. I got the ambulance with. Butch, korku filminden çıkmış gibiydi, kıyafetleri kan içindeydi ve boynunu tutuyordu. Hala bilincinin yerinde olduğu yetmezmiş gibi, acımasız saldırıyla ilgili bilgileri hatırlayabilmesi, polisleri şoka uğratmıştı. Butch, yakınlardaki bir hastaneye kaldırılırken, polislere Michael ve Jimmy hakkında bilgiler vermeye başladı. Ne yazık ki, oğlu Brett'in, hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybettiğini öğrendi. Butch, oğlunu ne pahasına olursa olsun, korumaya yemin etmişti, çok uğraştı, 15 dakika boyunca, oğlu için bir mezarda savaştı, ancak olmadı. Yine de mücadelesi bitmeyecek, Brett'in katillerinin, iğrenç suçlarından dolayı cezalandırılmasını sağlamak için, elinden geleni yapacaktı. Öyle ki yaptı da, olay yerinde boynu kanlar içindeyken, polislere verdiği bilgiler sayesinde,
Michael, ertesi sabah arabasında yakalandı. Michael hemen sorgulanmak üzere alındı ve işbirlikçisi, Jimmy Lee Brooks'un yerini söyledi. Aynı gün Jimmy de ilçenin yakınlarında tutuklandı. Michael Carruth'un ifadesi, yaklaşık 1 saat sürdü. İfadeleri sırasında, narsist hareketler sergiledi, bir çocuğun canını aldığı için, özel olduğunu düşünüyordu. IQ seviyesi, tıpkı arkadaşı Michael gibi, yerlerde olan Jimmy de, bir noktada polislerle anlaşma yapabileceğini bile düşündü. Konuşmasının bir bölümünde, işimizi yaptık ve gittik, diyerek yaptığı iş ile övünmeye çalıştı. Hatta polise, Butch'un kendini öldüreceğini söyledi ve bu durumdan korktuğunu, polislerin onları koruması gerektiğini söyledi. Butch'un yaraları ne kadar korkunç olsa da, eski haline dönmesi için, doktorların birkaç ameliyat yapması gerekecekti ve tamamen, fiziksel olarak iyileşmeyi başardı. Onun hayatında bir bıçak izinden daha çok, artık oğlu Brett'in olmayacağı bir gelecek ve o karanlık gecenin, unutulmaz izlerini bıraktılar. Hem Michael hem de Jimmy, Brett'in öldürülmesinden suçlu bulundular, ayrıca cinayete teşebbüs, soygun ve Butch Bowyer'ın kaçırılması. Şu anda hem Michael hem de Jimmy ölüm hücresinde kalıyor. Butch ve Lee County halkı sabırsızlıkla, Brett'in katillerinin idam edilmesini bekliyor. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.